Herkese selamlar. İnsanlığın varoluşundaki merak her zaman onu araştırmaya itmiştir. Bu merak, gelişen teknoloji ile birlikte dış dünyada olup bitenler hakkında bilgi sahibi olmanın da yolunu açmıştır elbette ki. Peki Samanyolu galaksisinde komşumuz olan Mars gezegeni acaba bir zamanlar tıpkı Dünya gibi yaşamın olduğu bir yer olabilir mi? Hatta bazı iddialara göre bırakın yaşam olmasını, orada bir zamanlar bizim atalarımız yaşıyordu. Ancak kendi elleriyle orayı yok ederek dünyaya geldiler. Aslında bu yönde çok hikaye var. Mars gezegeninde yaşam olduğuna dair pek çok İslam alimi de görüş beyan etmiştir. Mesela bunlardan en bilineni Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri olduğu iddia edilir. Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri, Muhyiddin Arabi'nin tayyin mekan ile Mars'ı ziyaret ettiğini ve burada biz insanlığın şahit olması için Esselam yazısı bıraktığını beyan etmiştir. Yaşadığı dönemde İstanbul'da Topçular Camii kürsüsünde o gün her zamankinden farklı bir vaaz vermişti. O dönemde Amerika daha yeni Ay'a Apollo serisi ile yolculuk yapmaya hazırlanıyordu. Süleyman Hilmi Tunahan'ın da konusu buydu. Kendisini dinleyen insanlara Amerika büyük masraflarla Ay'a gitmeye çalışıyor. Fakat bu masraflara yazık. Hiçbir şey bulamayacaklar. Bu gayreti Mars için yapsa çok isabetli olurdu. Ayda hayat yok. Ay kupkuru toprak. Fakat Mars'ta hayat var. Orada insanlar var, su var diyordu. Aslında tıpkı dediği gibi de çıktı. Çünkü NASA 25 Temmuz 2018 tarihinde Mars'ta İtalyan Ulusal Astrofizik Enstitüsü'nden Profesör Roberto Oracei, Mars'ta oldukça büyük bir buzul bulduklarını, bu buzulun ise altında yoğun bir su kaynağı olduğunu açıklamıştı. Peki yaşam? Şu ana kadar açıklanmış resmi bir yaşam izine rastlandığına dair bilgi yok elbette. Ancak NASA'nın uzay araştırmalarında insanlarla sadece bilginin %10'unu paylaştığını düşününce buna şaşırmamak gerek. Mars, Güneş sistemimizdeki diğer gök cisimlerinden farklıdır. Çok eski zamanlardan beri kırmızı gezegen, Aztek, İnka ve Maya imparatorluklarından modern topluma ve 21. yüzyıla kadar dünyanın dört bir yanındaki insanların ilgisini çekti. Muhyiddin Arabi Hazretleri Futuhat-ı Mekkiyesinde Mars gezegeninde yaşam olduğuna vurgu yapmıştı. Yine Süleyman Hilmi Tunahan da aynı vurguyu yapmıştı. Ve daha ismini sayamayacağımız kadar çok İslam bilgini Mars'ta bir zamanlar yaşam olduğunu düşünüyordu. Sadece Müslüman ilim ve bilim insanları değildi elbette. Modern zamanda modern bilim ile ilgilenen pek çok kişi de orada bir zamanlar yaşam olacağına dair teoriyi savunuyordu. Ayrıca NASA'nın Mars fotoğrafı olarak duyurduğu pek çok fotoğraftaysa ilginç detaylar ortaya çıkmıştı. Mesela Mars yüzü bunların en bilinenlerinden bir tanesi. Doğal bir oluşum, kraterde rüzgarların oluşturduğu bir yapı dense de pek çok kişi bunun bilinçli olarak yapıldığını savundu ve doğal olmadığına vurgu yaptı. Yine Mars'taki piramit ise en ilginç olanlardan bir tanesiydi. Tabi bunlara benzer onlarca görüntü var. Ve bu görüntüler gerçekten insanı hayrete düşürecek cinsten. Plazma fizikçisi olan 5 kez uzaya giden astronot, NASA Bilim Misyon Direktifi Müdür Yardımcısı Dr. John Burdenberg, Mars'ta gelişmiş yabancı uygarlıkların bir zamanlar var olduğunu ve varlıklarının kanıtının
bugün kırmızı gezegende bulunabileceğini söylüyor. Mars'tan gelen verilerin uzak bir geçmişte Mars'ın kuzey bölgelerinde 2 büyük nükleer hava patlaması meydana geldiğini kanıtlayan silah imzası izotoplarının açık kanıtlarını gösterdiğine inanıyor. İlginçtir ki benzer iddiayı Muhyiddin Arabi de yapıyor. Yani büyük felaketleriyle yok edildiğini söylüyor. Mars'ta en az 2 büyük nükleer patlamanın meydana geldiğini ve bir haritayı okuyabilen herkesin şok dalgaları ve serpinti rüzgarına dair kanıt bulabileceğine inanıyor profesör. Yani kısaca diyor ki nükleer patlamanın izlerini halen bulabilmek mümkün. Başka bir iddiası daha var. ABD hükümetinin 1976'dan bu yana bu kanıtların farkında olduğunu ancak bilinçli olarak bu kanıtları sakladığını savunuyor. Savunduğu farklı bir teori daha var. Bilim insanı yaptığı araştırmalara dayanarak Mars'ta yaşayan insanların kendi kendilerine değil başkası tarafından nükleer saldırıya uğramış olabileceğini söylüyor. Yani başka bir gezegende yaşayan uygarlık tarafından saldırıya uğradıklarını söylüyor aslında. Mars'ta yaşayanların başka bir medeniyet tarafından saldırıya uğrama ihtimali başka bir teorinin kapısını aralıyor ki Zecharia Sitchin'in Marduklular tezini akıllara getiriyor. Bu iddiaya göre ise Sümerlerin atası Marduklulardı ve binlerce yılda bir Samanyolu galaksi üzerinde seyrederek dünyaya geliyorlardı. Bir önceki durakları ise Mars gezegeniydi ve burada yaşayan halk kendilerine boyun eğmediği için onları yok ettiler. Elbette ki bu teori oldukça kulaklara uçuk geliyor. Ancak daha bilimsel bir perspektiften düşünecek olursak, Mars hakkında yapılan pek çok çalışma atmosferinde nükleer serpintilerin bulunduğunu ortaya koyarken, pek çok bölgesinde ise buzullar altında su bulunması bir zamanlar Mars'ta yaşam olabileceğinin kanıtı olarak sayıldı. Umarız bir gün NASA'da elinde gerçekten Mars ile ilgili kanıt varsa tam bir şeffaflık içinde bizlerle paylaşır.